Cenab-ı Allah bize başta Gavsımızı rahmetli oldu. Şimdi de Sultan Muhammed Fettah ve gönülle fetheden bir sultan nasip etti. Valla arkadaşlar siz bilerek mi buraya geldiniz bilmiyorum. Ben buraya bilerek gelenlerdim. Sultan Muhammed Fettah Hazretleri tanıyarak gelenlerdim. Siz sevgiden, muhabbetten de ben 30 senedir Fettah'la beraberim. Kimin ne kadar tasarrufu var Allah'ın izniyle. Rahmetli Gavsımız da çok kez bana işaret etmişti Sultanımız Muhammed Fettah Hazretleri. Büyük tasarruf sahibidir Sultan Muhammed Hazretleri. Şöyle bir anım var. 95-96 senelerinde bir Sofi Fettah Selim'i Adapazarı'na bizim fabrikaya getirdi. Fabrikayı gezdik. O zaman o kadar az konuşuyor ki ve konuştuğu Türkçeler de çok kırık Türkçe konuşuyor. Gezdi bir şey söyledi. Evet. Böyle yapıyor. Yani kelime kullanmıyor doğru desem yeri var yani. Koca fabrikayı gezdi. 3-5 kelime kullanmadı bizde. Neyse. Dedi Sofi sen dedi Sakarya Menzil'e gelince de benim yanıma geldi. İşim var seninle. Başla sevgilim. Gitti bu var. O zaman da Gavsımız öyle bizim dünyamızı kaplıyordu ki benim hiç gözüm hiçbir görmüyordu Menzil'de. Unuttum ben onu. Arada gelmiş 5-6 ay ben Menzil'e yine hava dolaşırken Sultanımız Fettah Selim gördü beni. Dedi Sofi gel. Dedi yatsıdan sonra da buluşalım dedi. Az işim var senin evde. Başla kurban. Gönlü olsun dedim Seyyid Sultanımız evladıdır. Yatsı kadar Seyyid'le buluştuk. Eski evinin en üst katına çıktık. 96-95 yıllarından neyse. Evde bir banyo var yukarıda. Eski bir artık böyle paleden yapılmış. Çamaşırhane belli yani. Dedi sonra buraya da bana plastikten de dolap yap. Dedim Seyyid'im ben dedim camcıyım. Ama dedim plastik doğrama yapabilirim. Dolap ben bilmiyorum nasıl yapılıyor. Ölçü tut dedi sen. Ama ölçü almayı biliyoruz Allah'ın izniyle. Ölçtüm bugünkü gibi aklımda. Kaç 25 sene 30 sene bile geçmiş. 260'a 250 yeni geliyor. Bu dedi çamaşır makinesi olan dedi orası da oyuk olacak dedi. Çamaşır makinesi olan yer dolap oyuk olacak dedi. Şimdi bunu anlatıyorum size. Sonunda nasıl bir insanlar biz müşerrefiz. Allah nasıl bir şereflenmişiz. Anlayın diye anlatmamı anlatıyorum size. Mesela bakarak muhabbet için anlatmıyorum size Allah için. Allah razı olsun. Çizdim, aldı kağıdı çizdim böyle olsun dolap yerine oyuk çizdim. Aldı kalemi ucundan böyle tuttu. Dedi burası dedi çekmece olsun. Burası kapak olsun. Burası temiz havlular koyulsun. Raf çiziyor. Dolabın kağıdı böyle yamuk yumuk çizimlerle böyle baktım kağıt ama ne oldu belli yani. Allah'ım ben de nereden bu dolap ne benim işimde ben camcılıkla dolabın ne işi var yani hiç. Azaptan mobilyacı olsam diyeceğim ki hadi bulurum. Tamam mı Sümit? Tamam kurban dedim. Gel bir şey olmaz. Başladım merdivenden aşağıya. Dedim acaba dedim bu adam Türkçe bilmiyor mu dedim ya acaba. Allah beni affetsin. Nerede inerken bir tane pencere gördük. Plastik pencere gördüm. Dedim Seyyid'im bir dakika. Hayır Allah beni affetsin. Cahilliktir hadi ne dersin diyeyim. Ben dedim bunu yapıyor. Bu kağıdı yapmıyor. Böyle yapıyor. Bana dedi ki rengi de yeşil mermer deseni olsun dedi. Allah Allah ben yapma dedikçe yapmıyorum dedikçe bana o işi bir iş daha yüklüyor yani. Bir özellik daha katıyor. Ya neyse artık İstanbul'a gideceğiz. Mahalle gideceğiz. Bakacağız plastik dolap olacak. Ağaç dolabı değil ki. Nerede bulunacak ya? Yeşil. Yeşil mermer desi olsun dedi. Güldü indik aşağı. Tamam kurbanım artık bulamazsam da diyeceğim. Ulan bulamadım diyeceğim. Öyle geçiştireceğim. Neyse dönüş yoluna geçtik. Bolu'ya geldik. Bir telefon. Ben de odamızda iyi camcılardanım. Plastikçi müşterilerim var. Plastik doğramacı müşterilerim var. Bir Yaşar abi diye abi var. Karaağaç'ta Pimapenci. Belki tanırsınız yanların içinizde. Dedi Ercan ben de dükkanı kapattım dedi. Showroom'u da kapattım dedi. Sana 2000 lira borcum var dedi. 1000 liralık bir senet var bende senet. Gel onu al. Dedi 1000 lira borcum kaldı sana. Dedim abi bugün yoldayım yarın gel. Tamam yarın geldim. Ertesi gün oldu. Çok uzadı. Daha çok Alaşehir oluyor da. Kısa anlatayım ki boşta sohbet kalsın. Adamı gittim dükkan hakikaten showroom kapanmış. Deposuna gittim. Kapıyı açtım arkadaşlar. Vallahi billahi yeşil mermer desen dolap karşımda duruyor. Orası da oyuk. Çamaşır makinesi yerinde. Dolaba bakıyorum. Gözlerime uyuşturuyorum. Yeşil mermer desene dedi bu benim dolap oldu. Anladım zaten de. Öyle deyince oradan bakıyorum. Oturdum başladım ağlamaya. Yaşar abi geldi. Dedi, hayır dedi. Abi 15 dakika dedim kafamı toplayayım dedim. Dedim sana sonra uğraşamam dedim sana. Az bir otursan bir rahat bırak beni.
Ulan dedim ölçü tutmaz ki dedim. Yani ben de oha dedim. Ha. Aldım ölçüyü. Vallahi billahi 260'a 254. O 3 santim kısalması sebebi de dolabı devirmek yere takmak için. Onu da bile bilmiyorum. Ölçüyü bile alamamışım yani. Ya dedim yaşına bakıyorum kağıda çekmeceler orada aynı yerinde dolap yeri, o çamaşır makinesi yeri oyuk her şeyi tutuyor. Ya bir tane şey çıkmasa aha ben buradan şey mi yapacağım yani. %100 her şeyi tutuyor. Ya Beşir abi sen sofi misin? Ne sofisi dedi. İşte menzil, tarikat, tövbe yok oğlum dedi ya. Ya namaz diye yazmıyor. O hiçbir yapmadı dedi ya. Ya dedim bu ne? Dedim bu plastik dolap dedi. Ya şaşırdım. Tokat atçı da atıyor buna fettasın. Ben hala ayak diretiyorum. Hala sığdıramıyorum yani. Bunlar ya bu ufak gavs eti yap diyeceğim tamam bu gavs eti yapar da ufak bir seyit dedim yani. Yaşı ufak zaman 25-26 yaşlarında. Ya abi nasıl olur ki? Ya vallahi ben bunun bayiliğini aldım dedi. Adapazarı rutubetli yer, koku yaptı dedi. Hiç kimse bunu almadı benden dedim. Showroom'daydı bu dedi. Elimdeki malzemeye göre dedi. Ben bunu biçtim yaptım dedi. Allahu Ekber dedim. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ölçülere bakıyorum, kağıtlara bakıyorum. Neyse bu benim. Söktük dolabı gittik. Koyduk arabaya gittik menzile. Görevli geldi. Çatıyı bize çıkar. Taktık onun yanıtını. Biraz sonra geldi Fettah Seyir'in. Dedim Seyir'im bir şey sorabilir miyim? Sor dedi. Dedi ne o dolabı bulmuşsun dedi. Yani geri gelmedi bir konu dedi. Ne o dedi dolabı bulmuşsun dedi. Başladı gülmeye taraftan da. Dedim Seyir'im bu adam sufi değil bunu yapan adam dedi. Ve 2 yıl önce yapmış. Bunun dedim nasıl siz bunu 2 yıl önce bunun kalbine giriyorsunuz, ölçü veriyorsunuz, desen veriyorsunuz, renk veriyorsunuz, ölçü veriyorsunuz. Bu nasıl oluyor dedi. Baş var öyle şey. Önemli değil onlar. Sen işine bak. Ya bunlar çocukken böyle şeyler yapıyorlardı bize. Şimdi bunlar daha neler yapmazlar. Hacı abi.